Herkese merhabalar. Yasemin'in mutfağından selamlar, sevgiler kıymetli takipçilerim. Bugün sizler için Şanlıurfa yöremize ait çok ama çok lezzetli yumurtalı çiğ köfte hazırladım. Bizim ailece çok sevdiğimiz bir köftedir. Sizler de bulgur işi seviyorsanız ve çiğ köfte hayranıysanız bir de bu haliyle denemenizi tavsiye ederim. Videomu sonuna kadar hiç atlamadan izlerseniz sizler de çok rahat bir şekilde bu köfteyi yapabilirsiniz. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçelim. Lezzetli bir çiğ köfte yapmak istiyorsanız arkadaşlar, köftede kullanacağınız malzemeler gerçekten çok önemli. Köftenin olmazsa olmazı nedir? Köftelik bulgurdur. Bu şekilde gördüğünüz gibi ince bulgur, sarı olanını kullandım ben. Esmer de kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Ve isot. Şanlıurfa'da hemen hemen her evde bulunan ev isotu arkadaşlar. Çiğ köfteye lezzetini veren aslında en önemli ana maddesi isottur. Ben de bugün köftemde Urfa isotu kullanacağım. Gerçekten çok ama çok lezzetli olacak. Sizlerin de bu isotu bulma imkanınız varsa mutlaka onu kullanın derim. Gördüğünüz gibi bu şekilde köftenin malzemelerini hazırladım. Miktarlarını birazdan sizlerle paylaşacağım. Çiğ köfteyi yoğurmaya başlamadan önce köftenin içerisinde kullanacağımız isotu yarım su bardağı su ile ıslatalım arkadaşlar. Bunu yapmamızın nedeni isotun renginin köfteye çok daha güzel geçmesini sağlamak. Bunu yapmazsanız eğer ne kadar yoğurursanız yoğurun, biber rengini çok güzel vermeyecektir köfteye. Bu şekilde 5 dakika beklemesi yeterli olacaktır. Köfteyi yoğuracağımız leğenin içerisine bulguru alalım. Toplamda 5 çay bardağı bulgur kullandım arkadaşlar. Kişi başına 1 çay bardağı bulgur kullanmanız yeterli olacaktır. 2 adet küçük doğranmış kuru soğan, 4-5 diş sarımsak, daha önce ıslamış olduğumuz 5 yemek kaşığı isot. Her bir çay bardağı bulgur için 1 yemek kaşığı isot kullandım. 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ve bu şekilde domates sosu kullanacağım. Eğer sosunuz yoksa rendelenmiş domates de kullanabilirsiniz. Bu da çok güzel bir lezzet verecek köftemize. Artık köftemizi yoğurabiliriz. Bulgur hariç diğer malzemeleri yoğurarak başlayalım arkadaşlar. Bu aşamada salça, soğan ve biberin gerçekten çok güzel yoğrulması gerekiyor. Bu çok önemli bir detay. Burayı kesinlikle atlamayın. İyice yoğurduktan sonra içerisine 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 adet limon suyu ekleyeceğim. Evet, şimdi hepinizin yüzündeki ifadeyi görür gibi oldum. Toz şekerin köftede ne işi var diye düşünmüş olabilirsiniz. Ama direkt Şanlıurfalılardan orijinal tariftir. Ben de ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. 1 tatlı kaşığı toz şeker köftenin acılığını alıp hafif tatlımsı bir lezzet vermesi için kullanılıyor. İnanın gerçekten çok da lezzetli oluyor. Bir de arkadaşlar limon suyunu neden kullandığımı sizlere açıklayayım. Köftenin içerisinde kullandığım domates salçası benim ev yapımı bir salça değil, hazır salça. Hazır salçalarda kesinlikle ekşi olmuyor. O yüzden limon suyu kullandım. Eğer ev yapımı domates salçası kullanacaksanız ve salçanız yeterince ekşi ise ekstra limon suyu kullanmanıza gerek yok. Ama benim kullandığım salça tamamen tatlı olduğu için bu köfteye de ekşi çok yakışıyor. O yüzden ben 1 adet limon suyu kullandım. Bu detayı göz ardı etmeyin lütfen. Şimdi sizlere köfteyi yoğurdum leğen hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Bu leğenin ismi çiğ köfte leğeni arkadaşlar. Birçok yerde satılıyor. Çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Peki bu leğen ne işe yarıyor? Onu da hemen anlatayım sizlere. Üzerindeki pütürlü dokusu sayesinde köfteyi çok daha çabuk yumuşatmamızı, yani bulgurları çok çabuk yumuşatmamızı sağlıyor pütürlü dokusu sayesinde. Bu şekilde üzerinde bastıra bastıra yoğurunca çok kısa sürede bulguru yumuşatabiliyoruz. Ama eğer evinizde çiğ köfte leğeniniz yoksa da bunu normal düz bir leğende de yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Evet, bulgurum yavaş yavaş yumuşamaya başlıyor. Ara ara domates sosunu ilave ediyorum arkadaşlar. Kesinlikle su eklemedim. Sadece yeşilliği alınca biraz elimi ıslattım. Onun dışında bir kase domates püresiyle çiğ köftemi yoğurmaya devam ediyorum. Şimdi bu videoyu izledikten sonra birçoğunuz köfte yoğururken neden eldiven kullanmadığımı eleştirecek. Ben her zaman olumlu ve olumsuz eleştirilere açığım arkadaşlar. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Ama buradan toplu cevap vermek istedim sizlere. Ben 13 yaşından beri mutfaktayım ve yemek yapıyorum. Bugüne kadar kesinlikle eldiven kullanmadım. Ve bundan sonra da hani gerekmedikçe kullanmayı düşünmüyorum açıkçası. Yemeğe elin lezzetinin geçtiğine inananlardanım. El temizliğine çok önem veriyorum. Kesinlikle tırnak bakımı ve el yıkanmasına çok önem verdiğim için ben elimle yoğurmaktan hiçbir zaman sakınca görmedim. Bu şekilde yaptım ve bundan sonra da böyle yapmaya devam edeceğim. Tabii sizler nasıl rahat ediyorsanız o şekilde yoğurabilirsiniz. Tercih tamamen sizin.
Köftemizi yoğurmaya devam ederken ben sizlerle birkaç şey daha paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Etli çiğ köfte ve yumurtalı çiğ köftenin arasında tek bir fark var. Bu da içerisinde yumurta olması. Onun dışında bu köftenin etli çiğ köfteden hiçbir farkı yok. Kullanılan malzemeler ve yoğurma tekniği tamamen aynı. Sadece bir tanesinde yumurta, diğerinde de et kullanılıyor olması. Eğer etli çiğ köfteyi seviyorsanız bunu da denemenizi tavsiye ederim. İnsanlar genelde ön yargıyla yaklaşıyorlar isminden dolayı. Ama inanın hiç öyle değil. Yumurta kesinlikle köftenin lezzetini arttırıyor. Duyduğum ilk tepkileri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Yumurtalı çiğ köfte dediğim zaman hemen gelen tepkiler şunlar. Aa, yumurtalı köfte mi? Köfteye yumurta konur mu hiç? Ama o köfte kokar. Yenmez. Ay yok yok, ben sevmiyorum. Yemeden daha sevmediğini söyleyen insanlar oluyor. Ama bence hiç öyle değil. Farklı lezzetler açıksanız mutlaka bu köfteyi denemenizi tavsiye ediyorum. Bulgurum tamamen yumuşadı. Yeşilliği ilave etmeden önce çok az suyla elimi ıslatıp yeşilliği karıştırıyorum. Yeşillik olarak ne kullandım? Yeşil soğan, nane ve maydanoz çok yakışıyor arkadaşlar. Küçük küçük doğranması da çok önemli burada. Yeşilliği karıştırdım. Şimdi artık köftenin yumurtalarını pişirmeye geçebilirim. Köftede 5 adet yumurta kullanacağız arkadaşlar. Yumurtaları tek tek geniş bir kasenin içerisine kıralım. Yumurtaları kırdıktan sonra direkt bu şekilde kullanmıyorum arkadaşlar. Öncelikle şu beyazlıkları temizliyorum. Son zamanlarda aldığım yumurtalarda çokça bunlardan oluşmaya başladı. Sizler ne durumdasınız? Nasıl kullanıyorsunuz? Bu beyazların alınması gerekiyor mu? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Gerçekten işimizi de zorlaştırıyor bu oluşumlar. Ve neden olduğunu da bilmiyorum. Bilenler yazarsa gerçekten çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu aşamada çok az tuz serptikten sonra yumurtayı çatalla çırpalım. Ne kadar çok çırparsanız yumurtanız o kadar güzel pufur pufur olacaktır pişerken. Yumurtaları pişirmek için tavanın içerisine 1,5 su bardağı sıvı yağ alalım. Ve çırptığımız yumurtadan 1-2 damla damlatarak yağın ısınıp ısınmadığını kontrol edelim. Yağ tamamen ısınmışsa yumurtaları dökebiliriz içerisine. Yumurtaları çırptığımız için hemen kabaracaktır. Bakın gördüğünüz gibi. Bu aşamada sürekli çatalla karıştıralım. Yumurtanın hiçbir yerinin çiğ kalmaması çok önemli arkadaşlar. Tamamen pişmesi gerekiyor. Bunu lütfen göz ardı etmeyin. Çok dikkatli bir şekilde çatalla sürekli karıştırın. Yumurtanın çiğ kalan kısımları da tamamen pişecektir bu işlemi yaparsanız. Yumurtalar gayet güzel pişti. Artık ocaktan alabiliriz. Ocaktan alır almaz hemen köftenin üzerine dökelim arkadaşlar. Hiç bekletmemize gerek yok. Direkt sıcakken köfteyle yumurtaları buluşturalım. Köfteyi tekrar yoğurmaya devam edelim arkadaşlar. Bu aşamada elinizi yakmamaya dikkat edin lütfen. Çünkü yağ ve yumurta gerçekten çok sıcak. Yumurtaları da çok fazla parçalamadan iri parçalar halinde bırakırsanız hem görüntüsü hem de lezzeti daha güzel olacaktır. Köftemizin yoğurma işlemi bitti arkadaşlar. Yumurta ve yağ da tamamen karıştı. Artık servis edebilirsiniz. Köfteyi toparladıktan sonra birer porsiyonluk hazırlayıp servis tabaklarına alabilirsiniz. Ben bugün köfte leğeninde de sizlere sunum yapmak istediğim için bu şekilde köfte leğenimi servis tabağı olarak kullanacağım. Köfteyi tamamen yuvarladıktan sonra kenarlarını kıvırcık limon ve yeşil soğanla süsleyip sizlerle son kıvamını da paylaşacağım arkadaşlar. Kıymetli takipçilerim, videomu hangi şehirden ya da hangi ülkeden izlediğinizi yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Beni kimlerin nereden izlediklerini gerçekten çok merak ediyorum. Bu videodaki tarifimde de kullandığım malzemeleri her zamanki gibi videonun açıklamalar kısmına ekliyorum.
Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Bugün sizler için yumurtalı çiğ köfte yaptım. Yumurtalı çiğ köfte Şanlıurfa yöresine ait bir köftedir. Ve gerçekten orada da Türkiye'nin birçok yerinde de çok sevilerek yapılan ve tüketilen bir köftedir. Videomu izlediyseniz sizlerin de bu tarifi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini tüm olarak aktifleştirirseniz yeni tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Videonun altındaki paylaş butonuna basarak da tariflerimi dilediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz. Bir tarifimizin daha burada sonuna geldik kıymetli takipçilerim. Yeni tariflerle yine sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın ve Allah'a emanet olun.